Merhaba sevgili Otopark.com takipçileri. Bugün Kilios'a geldik. Ford Ranger'ın aktivitesine, hem on-road hem off-road aktivitesine. Gördüğünüz gibi bütün Ranger'lar burada toplanmış. İşte 2.2'ler, 3.2 Wild Track var mı bakalım. Evet, orada da 3.2 Wild Track'ler var. Schnocker'li modeller var. Güzel bir gün olacak. Bütün eğitmen arkadaşlar da arabaların başına geçmiş. Şu an Kilios, Babylon'dayız. Şimdi basın mensupları geliyor yavaş yavaş. Beyaz, normal XLT'lerle. Burada daha dolu olanlar var. 3.2'lik versiyonlar var. Tavanda LED farlı olan model var. O bayağı iyi. O zaten aksesuarları, bayağı bir aksesuarları var arkadaşlar. Onları da anlatacağım. Mesela bu herhalde full olan model. Bunda tavan rayı var. Tavan rayına bağlı ledler var. Şnokeli var. Yan basamakları var. Bir vinci eksik yani. Şu kataloğu göstereyim. Jant olarak şu soldaki var. Onun haricinde arka pick-up kapama var. Onun haricinde arka çeki demiri var mı bakalım. Çeki demiri yok. Çeki demiri olan herhalde hiç yok. Tavan sis farı, çift sıra led far var. Cam rüzgarlığı var. Kaput rüzgarlığı yok. Bu en dolusu değilmiş o zaman. Yanılmışız. Bütün aksesuarlı olan değil. Ama şnokerle led farları var gördüğünüz gibi. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Hazır pick-up'lar boştayken şöyle hafif dolanalım etrafını. Bir inceleyelim neler varmış. 2.2 6 ileri. Bu baz versiyon gibi olan herhalde. 4x4 yazısı güzel. Şöyle açılıyor. Bunu böyle çekip mi açıyorsun? Hani yaylı gibi mi acaba? Ha evet. Aynen dediğim gibi bak. Bak hop. Açtım. Sonra kapatırken de böyle çekiyorsun. Vay çok güzel yapmışlar. Bak. Hop kapadım. Güzel. Şu bal rengi güzel. Beyaz direkt zaten Suudi Arabistan. Lastik olarak Mud and Snow 265 65 17. Makaslı gördüğünüz gibi gene. Bağımsız değil. Navara'daki gibiydi. Kapı içine bakalım. Yani şu plastik belki biraz daha iyi olabilirdi. Arkası güzel. Baş mesafesi zaten pick-up'larda genelde iyi oluyor. Ben şu pick-up'larda şeyi çok seviyorum. Şöyle hemen arkada tren gibi, tren camı gibi. Güzel koltuk döşemeleri hoşuma gitti. Şu döşeme hoşuma gitti, güzel. Burada bir 12 volt var. Burada bir şey var ama buraya hiçbir şey konmaz tabii. Ha, koltuk güzel kalkıyor. Onu da göstereyim. Şunu çekiyorsun. Şunu çekip böyle asabiliyorsun. Pıt diye bu koltuğun arkasında böyle gözler var. Bu gözler bayağı şey alır. Güzel, güzel düşünülmüş. Kapı içi şöyle. Burada far kumandalarına yer verilmiş. Aslında bir sunroof falan olsa güzel olurmuş yani. Bu pick-up'larda pek koymuyorlar ama artık hani biraz da SUV'a doğru yöneliyor ya pick-up'lar. Bir sunroof iyi gider bence. Bundan sonraki modellerde yapabilirler. Plastiğin kalitesi, yani rengi pek hoşuma gitmedi şu gri. Bir de torpido hoşuma gitmedi. Torpido lang diye düşüyor. Plastiği böyle şey, hani amortisör falan koymamışlar. Onun haricinde güzel bir kol dayaması var. Hem de soğutmalı arkadaşlar. Şuradan soğutmasını açıp kapatabiliyorsunuz. İki şeyle. Burada da ruhsatı var. Bu 2.2 2171 kilo 118 kW 1 kW 1.36 beygir. Bu da ek bilgi. Onun haricinde orta konsol derli toplu. İşte iki tane USB'si var. AUX var. SD var. En çok sevdiğim şey şu 12 voltlar oldu. Yani 12 voltlara krom çerçeve falan yapmışlar. Hoşuma gitti. Burada ana ekranda 4 çeker low, işte çok ağır arazide. Arka diferansiyel kilidi, iniş eğim kontrolü, ESP gibi hayati fonksiyonlar var. Ekran Mondeo'dan falan da bildiğiniz ekran. Onun haricinde orta anahtar yok, şu an gösteremiyorum. Onu zaten yolculukta göstereceğim arkadaşlar. Ben şu an öyle turluyorum yani. Hani benimle siz de bakın diye. Şu detay güzel. Bir alüminyum değil. Belki bir doku olsa daha güzel olabilirmiş. Bu tabii boş olan versiyon. Şurada benim favori modelim var. Schnocker'li ve ledli. Harbi arazi. Şöyle göstereyim. Hoş değil mi? İyi duruyor. Schnocker zaten böyle bir hava katıyor makineye.
Avustralya'da mühendisliği ve tasarımı gerçekleştirilmiş olan bir ürün. Ve Ford Otosan olarak biz de Ranger'ın geliştirme çalışmalarına katkımız oldu. Şöyle ki şu anda üzerinde kullanılmış olan motorun kalibrasyonu Ford Otosan'ın Ar-Ge bölümünde çalışan mühendis arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Gördüğünüz gibi şimdi onlardan sonra ben çıkacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle bir çukur geçişi var. Hendek geçişi. Tek lastik havaya kalktı. Çok havaya kalktığı zamanlar arka diferansiyeli de kilitleyebiliyorsunuz bu arada. Gördüğünüz gibi neredeyse oturmak üzere. Şurada da yan eğim. Allah, hızlı girdi sanki azıcık. Allah. Heh, 4 çeker çalışıyor işte. Orada da 23 derecelik bir tırmanma var. Şimdi arka diferansiyelleri kilitleyecek ve yola devam edecek. Gördüğünüz kilitledi ve yola devam ediyor şu an. Eğitmenlerin söylediğine göre daha da zorlu parkurlara çıkabilir ama hani güvenlik sebebiyle bugünlük bu kadar yeter dediler. Bu şnokerli olan model teorik olarak şnokerine kadar sudan geçebilir aslında. Normalde sınıfının en derinden geçme özelliğine sahipmiş, 80 santim. Ama şnokerle bayağı bir geçmesi lazım aslında. Yani bu radyatöre kadar diyelim ama gene fena değil. Hani bunlar tadımlık bir parkur tabii bu. Denerim bunu, bir ön cama kadar sokmak isterim. Şnoker olsa. Burası da kaya bölümü. Kayadan geçiş bir sıkıntı yok aslında ama güzel, bak sekiyor ön teker falan. İyiymiş. Hadi oğlum. Hadi Ranger. Dağların Fatihi. Ben Amerika'da Ranger kullanmıştım. Sadece bizde vardı Ranger. Kapalı bir milli parkta görevli, gönüllü olmuştum bir hafta boyunca. Orada Ranger'ı vardı adamların. Evet, parkur böyle. Bir de çıkış şeyi var. Ben şimdi gidiyorum. Çünkü ben de kullanmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? İlkay. İlkay. Ben de Sinan. Şimdi sen bana sordun, daha önce kullandın mı? Takipçiler biliyor. Çok kullandım. Severim 4 çekerleri. Süper. Ağır araziye girmeyi de severim. Ekin hocam müsaitiz, çıkış yapalım mı? Şu an iniş desteğimiz açık. İniş desteğinin hızını ayarlayabiliyor muyuz? Yok. 3 ile 5 ile insin falan diye. Yok öyle bir şey değil Yok, mi? hayır, sabit. Kendi ayarladığı gibi. Arka diferansiyeli kilitleyebiliyoruz arkadaşlar. ESP'yi kapatabiliyoruz. Evet. Zaten 4 lova aldığımız zaman Otomatik kendi kapanıyor. Evet. Evet, çıkış yapıyoruz. Önce bir dağ içi parkuru var sanırım. Evet, alıştırma parkuru. Alıştırma geçiyor. parkuru. Gerçi siz alışıksınız. Olsun. Sizin için pek alıştırma Olsun canım, parkuru şu an olmayacak ama. Şu an sıfır, hiçbir şey bilmiyormuşum gibi sizin emrinize amadeyiz. Tamam. Ne diyorsan onu yapacağız. Şu an ralli etabına başlayacakmış gibi hissettim arkadaşlar. Biliyorsunuz rallide de böyle ayırıyorlar normal yolla etabı. Bu arada arkadaşlar gaz tepkisi bayağı hassas. Yani bakın, böyle minicik dokunmamla pick-up kendini ileriye atıyor. O da güzel bir detay ama ağır arazide dengeli gaz çok önemli. Onun için gaza alışmanız lazım tabii ki. İniş destek sistemi çalıştı. Hemen algılayıp. Onu kapatabiliriz istiyorsanız. Evet. Onu kullanacağımız dik yokuşumuz var. Kullanacağımız bir dik yokuşumuz var. Hiç sıkıntı, hiç patinaj bile çekmedi. Mesela burada iniş şu an kapalı. Kapalı. Şöyle devreye sokup ayağımı gazdan çektiğimde kendi iniyor. Biliyorsunuz zaten. Çoğu pick-up'ta da gösteriyoruz bunları. Bu arada arkadaşlar, 2 çekeri alıp ESP'yi kapattığınızda bayağı yanlıyor. Onu özel olarak teste aldığımda göstereceğim size. Mesela şu an inişi devreye aldım. Ayağımı gazdan çektim, frenden çektim. Muhteşem. Özellikle karlı zeminde arkadaşlar hayat kurtarır. Çünkü böyle inemezsin yani. Senin Evet, öyle bir kontrol yeteneğin yok otomobil üzerinde. Tabii. Şu an Nürburgring'deyiz arkadaşlar. Nürburgring'de yeni asfalt çalışması yapıyorlar. Karusel meşhur vardır ya Nürburgring'de, eğimli yol. Evet. Artık tüm dünyada adamlar arabalarını orada test Test piyasaya etmeye. çıkarmıyor. Aynen. Artık.
Böyle yan gitmeyi çok seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Ya şu an böyle 15 dereceler falanız. Siz eski testlerden bilirsiniz. Ben severim böyle açılı yolları. Evet, burada mesela kaldık, korktuk, ayağımızı çektik. Şu an 4 H'tayız. Low'da falan değiliz. İyiyiz. Pick-up patinaj bile çekmedi. Gayet bütün lastiklere gücü dağıttı. Yani bu pick-up'ları alanın %80'i şu kadara girmeyecek bile Yok, zaten. tabii canım. Arazide arkadaşlar iki elinizi hiçbir zaman bırakmayın direksiyondan. Burada yanaşabildiğiniz kadar böyle kum torbalarına yanaşmanızı isteyeceğim. Tamam. 32 derecelik bir eğim. 32 dereceyim arkadaşlar. Hani az gelebilir ama şimdi göreceksiniz. İnsan bayağı tırsıyor. Sanki devrilecekmiş gibi. Gördüğünüz gibi şu an hafif aşağı doğru da kayıyoruz. Kumda olduğu için. Hatırlıyorsunuz CX-5 testini. Şu an arkası hop geldi biraz. Karşıda da 30 derecelik bir Aynen. eğimimiz var. Aynı böyleydi CX-5 testinde de. Demek ki ben 30 derece eğimde kullanmışım. Şu an bayağı gördüğünüz gibi sessizlik hakim oldu bir 2-3 saniye. Değil mi? Benim 20. yapışım her Aynen. seferinde bir Gene de bir ulan acaba bir kayar mı? kayar mı ya da bir şöyle yana doğru. O hakikaten offroad'da nasıl arkadaşlar böyle hani araç önden kaydığı zaman böyle hafif gazla toplarsın ya, hani içgüdüsel değildir aslında onu yapmak ama onu yapınca da araba toplar kendini. Bu eğimde de öyle. Yokuş giriş eğimimizde 28 derece, iniş çıkış eğimi. 28 derece aslında bundan daha da çıkar ama tabii sürter büyük ihtimalle Tabii, bir yerlerini. tabii. Ama gördüğünüz gibi 28 derece. Şu an 4 low, 4 high konumdayız. Yani tam Duralım burada. Durduk. Sonuna kadar basalım. bastık. Şimdi bakalım geri kaydıracak mı? Tabii. Şu an frenden çektim. Muhteşem. Hiç geri kaydırmadan arkadaşlar Burada yine iniş desteğini, yokuş İniş giriş desteğini kullanacağız. açıyoruz. Açıldı. Ayağımı frenden çektim, gazdan çektim. Şu an tamamıyla kendi kendine iniyor. Hatta durdu şu an. Bir durdu, baktı, Evet. kontrol etti. Daha yok Dedi şu ne an." oluyor? Eğimi şimdi o beyine gitti. Eğim şeyi. G sensöre. Baktı ha eğim falan, bir durdurdu. Sonra yavaş yavaş saldı arabayı. Bu parkurun başına durup arabayı boşalıp Low 4L'ye alacağız. Niye? Çünkü burası arkadaşlar hendek. Buraya hızlı girersek 6 çarpıyor, onun için. Fil ayağı diye geçiyor. Aynen. Boşa aldık. 4 low'a aldık. Yani Ekranda düşük yazısı çıktı. çıktı, durdu. ESP otomatik kapandı. oldu. D'ye aldık Devam ediyoruz. ve devam ediyoruz. Böbrek taşı düşürme parkuru. O ileride kayalar var. Kayalar. Esas Evet orada. değil mi? O bizim gibi göbekliler için böyle helva kıvamında. Mümkün olunca direksiyonu hep sabit tutmaya çalışıyoruz. Evet. Parkurlarda. Yani Şu an ekrandaki arkadaşlar lastik havalandı. direksiyonu çevirmeyelim. Direksiyon sabit. Sabit. Demin havalandı, bir debelendi araba gördüğünüz gibi. Diferansiyel kilit açık kuşa olmadığı için Evet. devam edelim. Şu an sol lastik havada. Zaten ben gaza çok az basıyorum arkadaşlar. Kendi gidiyor gibi bir şey. O kendi motorun torkuyla. Zaten otomatikte olduğu için. Gayet sıkıntısız geçtik. Sonra kapatıyor muyuz hemen? Yok hayır. Diğer parkurlarda Ha, diğer parkurda. Kaç kilometre hıza kadar 40, gidiyor? 45. 40-45. Bir de bu da yetmezse arkadaşlar diferansiyeli de kilitliyorsunuz. Burada onu yapacağız. Ha, burada onu yapacağız. Süper. Arkadaşım bize şimdi yönlendirme yapacak. Düz olmamız için. Duralım. O bize düzelttirecek arabayı. Tamam. Açalım diferansiyel kilidini. Şimdi açtık. Açıldı mı? Basılı tutuyoruz 2 saniye kadar. Tamam açıldı. Evet, şu an arkadaşlar arka diferansiyeller de kilitli. Direksiyonu sabit tutuyoruz. Sabit tutuyoruz. Yani Ford yazısı devamlı düz size bakacak. Tamam, peki. Her şeyde. Çevirmeyelim direksiyonu sabit. Tamam. Şu an boşta. Şu an orası da boşta arkadaşlar, burası da boşta. Bir pick-up için en zor durum. Direksiyonu sabit tutalım. Harika. Süper bir şekilde geçtik. Evet.
Diferansiyel hareketini istiyorsanız kapatabilirsiniz. Kapatalım. Basılı Evet, tutuyoruz. 2 saniye basılı tutarak. Mesela bazı rakiplerde arkadaşlar hazır şöyle kendimize atraksiyon yapalım gelmişken. Şöyle dıştan alayım pardon. Orada engebe varmış tüh. Şimdi havuza gireceğiz. 80 santim derinliğinde. Hocam ben cama kadar girmezsem rahat edemiyorum. Kusura bakma. Şimdi şnokerimiz olsaydı aslında girerdi belki. Sigorta kutusu tam kaputun hemen altında. En üst noktada. Demek ki kaputa kadar girebiliyoruz. Kaputun üst noktasına kadar girebiliyor araç. Şu an Ama 80 santim derinliğindeyiz. Fabrikanın verdiği 80 santim derinlik ve bu suyun içerisinde 7 kilometre hız. Hız. Yani geçmeyin diye tavsiye ediliyor. Arkadaşlar aslında ben size söyleyeyim bayağı derin 80 santim. Yani iyi. Şnokerle kaputa kadar girersiniz. Hemen hemen evet. Sigortayı da kapatırsanız izolasyon falan beyni zorlarsınız yani. Şimdi en sevdiğim engebeli böbrek taşı düşürme parkurundayız. Kaya geçişi. geçişi. Burada da mümkün olunca direksiyonu Sabit tutuyoruz çünkü otomobil sekiyor arkadaşlar. Bayağı böyle sekiyor lastikler falan. Çünkü hani şu an altımızda fabrika çıkış standart Yol lastiği var. Hani çok direksiyonu çok fazla sağ sol yaparsak Evet. kayaların köşeleri lastiği kesebilir. Ki zaten hiç sıkıntı olmadan geçiyoruz şu an. Hani kilide bile şu an gerek yok. Gerek yok. Çok rahat geçiyor. Ki bu pick-up alanların %5'inin bu kadar ağır araziye sokacağı bir koşuldan geçtik. Hani Anadolu'da yaşayanlar belki yani ava Evet. çıkanlar oluyormuş Evet. yapanlar. Şöyle araziye serbest. Yok. Gayet keyifli bir parkur. Bayağı da görüyorsunuz aslında yapabildiklerini. Pick-up'ın arkasına park edebiliriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Memnun ederim. oldum. Güzel bir sürüş oldu. Aynen. Şimdi de offroad'u bitirdik. Yolda kullanacağız Ranger'ı. Koltuk ayarımızı yapalım. Koltuk ayarı çok önemli biliyorsunuz güvenli sürüş için. Nedir? Her zaman koltuk ayarı en rahat ettiğiniz pozisyon değil, en güvenli pozisyon olması lazım. Yani şu dirseğiniz hafif kırılı. Şöyle koyduğunuz zaman elinizi biraz mesafe olacak ki omuzlarınız ayrılmadan 9 çeyrek pozisyonunda tutup arabayı yönlendirebilirsiniz. Hatta ben şu an gerideyim bile. Tam pozisyonum şöyle. Böyle. Merhaba. Merhabalar. İsim neydi? Onur. Onur. Sinan benim de. Memnun oldum. Bugün Onur'la beraber şöyle hafif bir turlayacağız. Köy içinden falan geçeceğiz. Yeni Ranger'ı kullanacağız. Tadına bakacağız biraz. Bu tabi tadımlık. Detaylı sizin için dağa taşa vurup yolda da tekrar test edeceğiz. Mesela burada böyle ufak ufak engebeler var. 50 ile gidiyoruz. Hani böyle çok zıplamıyor arkası. Biraz zıplama var evet. Çünkü makas var sonuçta. Ama yine de kesinlikle tolere edilebilir şekilde. Altı ileri otomatik bu arada. Ortalama 11.3 gösteriyor. Yolda da gelirken 11'de. Yani ortalaması arkadaşlar biz tabi arazi falan da yaptık. Yol yaptık bilmem ne. Yani ortalaması 10 diyebilirim. 10-10.5 sakin kullanımda. Araç bilgisayarına buradan ulaşabiliyoruz. Yeni ekran, buradaki ekran güzel olmuş. Bütün her şeye hakimsin. Direksiyon hem perdelemiyor hem de tam görünüşün altında. Altta vites göstergeleri. Ekran modu. Bakın güzel. Devir gösteriyor mesela. Mesela alt devirlerde bastım. Bayağı güzel ilerliyor. Bir pick-up'a göre tabi. O mod çok hoşuma gitti. Deviri de gösteriyor. Normalde devir çünkü yok. İsterseniz ufak orada devir göstergesi de çıkıyor. Tepkimeleri Biraz daha artıyor evet. Çektiğiniz zaman büyüyor. Evet. İttiğiniz zaman küçülüyor. Doğrusu bu arkadaşlar. Hep dediğimiz gibi. Yakıt ekonomisi seçtiğinde anlık yakıt tüketimini gösteriyor. Grafikler bayağı güzel olmuş. Ben en çok kum rengini beğendim. Güzel durmuş. Kum rengi alınır arkadaşlar. Beyaz çok böyle resmi araç gibi. Şu tutamaklar dokusu yumuşak. Böyle sert plastik ama iyi kavranıyor. Yani böyle nasıl diyeyim?
şuradaki gibi kaygan değil, böyle tutuyor elinize. O güzel bak. Hakikaten eline güvenebilirsin oraya tuttuğun zaman. Motorun alt devir torkları çok güzel arkadaşlar. Yani hakikaten minicik gaz emriyle pick-up'ı hareket ettiriyorsunuz. Şanzımanla uyumu iyi motorun. Makas olduğu için o arka lastiği şöyle olduğunu az buçuk hissediyorsunuz. Ama o da pick-up'ta zaten, makaslı pick-up'ta onu önleyemeyeceğin bir durum o zaten. Ama dediğim gibi konforunu beğendim. Ranger'ın direksiyonu diğer rakiplerine göre biraz daha hafif arkadaşlar. Elektrikli olmasının etkisi var burada herhalde. Çünkü daha yeni kullandım çünkü diğerlerini. Ranger'ın direksiyonu daha hafif. Diğerlerinin de bayağı ağırlığını hissediyordum. Güç doğayla buluşuyor. Ve inekler. Bakalım inekler ne düşünüyor yeni Ranger hakkında? Mö. Bir şimdi kafa atıyorlarmış arabaya. Sevdiniz mi Ranger'ı? Kovalıyor. Allah. Yapmayın oğlum, yola yapmayın ya. Korktu. Tüh, korktu vallahi, yola yaptı hep. Evet, yol bölümümüzü de bitirdik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendik, gayet keyifliydi. Görüşürüz.